Doktor İsrail Corani ben, genel cerrah uzmanıyım. Benim uzmanlığım Bursa Uludağ Üniversitesi'nden aldım. Irakliyim ben. Bağdat Üniversitesi'nden mezun olmuştum. Sonrasında Türkiye'ye geldim. Burada çalışmaya devam ediyorum. 9 yıldan beri ben Türkiye'deyim. Birkaç ay önce ben Uludağ Üniversitesi'nden ayrıldım. 5 yıldır Uludağ Üniversitesi'nde çalışmıştım. Genel cerrahi aslında hem tiroid hastalıkları, meme hastalıkları, fıtık ameliyatları, kasık fıtık, işte göbek fıtık vesaire, miden hastalıkları, iyi huylu, kötü huylu olan hastalıkları, ince bağırsak, kalın bağırsak, rektum ve makat anal bölgesinde hemoroid, füsür ve benzeri hastalıklarının hepsine biz bakıyoruz aslında. Ama bugün özel olarak ben meme kanserinden bahsetmek istiyorum. Şimdi meme kanseri hem meme süt bezlerinden hem de süt kanallarından veya bağ dokulardan kaynaklanan bir kanser türüdür. Kadınlarda en sık görülen meme kanser türüdür. Onun için çok önemli ve tarama programları çok sık yapılmalıdır. Normalde kadınlarda 40 yaşından sonra yılda bir mamografi ile tarama yapılması öneriyoruz. Ayrıca 25 yaşından sonra her kadın ayda bir böyle 7. yıl adet döneminde 7. ile 9. gün arasında kendi kendine meme muayenesini yapmasını öneriyoruz. Erken meme kanseri teşhisi koyabilmek için tarama programları uyguluyoruz. Bunları da belli süreçlerde yapılması gerekir. Bu şekilde elle gelmeyen olan kitleler çok küçük, 1 santimin altında olan kitlelerde daha erken bir zamanda teşhis edilebilir. Bu şekilde daha erken bir tedavi uygulayabiliyoruz ve bu hastalarda tamamen o kanser hastalıklardan kurtulmuş oluyorlar. Meme muayene yaparken elle gelen bir kitle varsa, kızarıklık saptanırsa, meme başından akıntı ve benzer şikayetleri olursa ya da şiddetli geçmeyen meme ağrıları olursa, tabii adet dönemlerden önce meme ağrıları bunlar fizyolojik olarak normal şeyler ama geçmeyen ağrıları bunlar daha çok meme kanserleri aklına getirilebilir. Onun için mutlaka bir meme cerrahi polikliniğe başvurmaları gerekir. Hem doktor tarafından muayene olmaları hem de tetkikleri yapılmasını gerekiyor. Şimdi her kadında bir meme kanser riski vardır. Dünyada 8 kadınlardan birisinin meme kanser riski vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama tabii bazı kadınlarda daha fazla riski sahiptir. Bunları ailede genetik olarak, kanıtsal olarak bir meme kanserleri birden fazla özellikle meme kanser olan hastalarda veya ailede 1. derece akrabada kolon kanseri, yumurta, rahim kanserleri gibi, pankreas kanserleri gibi uyku sahibi olan hastalarda bunlarda meme kanser riskleri var. Ayrıca genetik olarak mutasyon saptanan hastalarda mesela BRCA1, BRCA2 gibi mutasyonlara sahip olan hastalarda bunlar çok yüksek riskli grup sahiptir. Hatta tarama programları daha genç yaşlarda başlanmalı, daha sık aralıklarla takip edilmeli ve bazı hastalarda profilaktik yani önlem amacıyla bir ameliyatı uygulamamız gerekebilir. Onları ileri zamanlarda meme kanser oluşmaması için. Meme kanseri tetikleyen faktörleri çoğudur ama özel olarak bu beslenmeye dikkat edilmesi, bu türlü yemek yememesi vesaire diyemiyoruz. Ama tabii çok yağlı, sağlıksız beslenmesini, çok fazla kilo olan hastalarda bunu tetikliyor. Ayrıca daha çok dens meme sahip olan hastalarda yani yoğun meme, genç meme gibi biz ona diyoruz, lobüllerden zengin olan meme, onlara daha çok meme kanser riskleri sahiptir. Şimdi meme kanseri genetik olarak sadece dünyada tespit edilen tüm kanserden sadece %5 ile %8 arasında genetik faktörlerden kaynaklıdır. Diğer meme kanseri de ailede hiçbir uyku olmayan, herhangi bir meme kanseri olmayan hastalarda da meme kanser tespit edilebilir. Bunun için genetik faktörleri biz hep önemsiyoruz ama onlar 1. derece olarak sadece tetikleyen faktörler değildir. Tarama programlarında mamografi ile yapılır. Mamografi kısa bir çekimlerde memelerde her iki plet arasında sıkıştırıyoruz ve 2 farklı yönlerden çekimleri yapılıyor. Bunun amacı oradaki erken zamanlarda süt kanallarında meme dokularda küçük bir mikrokalsifikasyonlar, bir değişiklikler olursa bunları daha erken zamanlarda tespit edilebiliyor. Oradaki verdiğimiz radyasyon dozu 0,7 milisievert olarak ölçülüyor. Yani bu dozu normalde 3 ay boyunca doğal
kaynaklardan alınan bir dozdur. Ya da küçük bir seyahate birkaç saat süren uçaklık seyahatleri de alınan dozla eşdeğerdir. Onun için o mamografi ile alınan radyasyonda pek bir yüksek riski değildir. Aynı zamanda erken tanı sağlayabildiği için daha erken hastayı tedavi ve müdahale edebiliyoruz. Bu şekilde hayatını aslında kurtarıyoruz. 40 yaşın altında tarama amacıyla mamografi uygulamıyoruz. Muayene ile ya da bazen ultrason ve gerekirse bazı zamanlarda meme MR de çekilebilir özel durumlarda. Ama hastanın şikayeti varsa yaşla bakmaksızın mamografi ilk tercihimizdir. Erkeklerde de meme kanser riskleri var. Ancak tabii kadınlardan 100 kat daha fazla meme kanser riskleri sahiptir ama erkeklerde de görülebilir. Erkeklerde tabii ki tarama programları vesaire katılmalarına gerek yok. Çünkü onların riskleri daha düşük ama onları lezyonlara göre, şikayetlerine göre, elle gelen göre tetkikleri yapılması gerekir. Mamografi çekilmez, daha çok ultrason ve MR şeklinde tetkiklerle tanı koyabiliyoruz. Şöyle, eğer mamografide veya herhangi bir görüntülemede orada kanser şüphemiz varsa ve biyopsi yapılmazsa bu bir tıbbi hata olarak kabul edilmektedir artık. Çünkü orada patolojik olarak bunu kanıtlamamız gerekiyor. Meme kanseri var mı yoksa bu iyi huylu, benin dediğimiz hastalığı mı? Meme kanseri varsa hangi türü? Ona göre, çünkü meme kanseri türleri çok. Luminal A, luminal B, triple negatif, bunları türlerine göre hangi ilaçla, hangi tedavi başlanacak, cerrahi mi önce uygulanacak, ameliyat ile nasıl bir ameliyat uygulanacak, yoksa kemoterapi, radyoterapi mi verip ondan sonra, bunun için biyopsi çok önemlidir ve biyopsi yapıldığı zaman bunun kanseri yayılmasını vesaire gibi bir kanıtı yok. Ter bezleri kapatıp oradaki vücuttaki toksinleri atılmamasını ve işte koltuk altı memeye en yakın organ olduğu için acaba o meme kanseriler zamanında tetikler vesaire, bilimsel olarak hiç böyle bir kanıtlama yok. Her kanseri ilk sıçrama yaptığı zaman lenf bezleri sıçrama yapıyor. Meme için en yakın ve drenajı sağlayan lenf bezleri de koltuk altı lenf bezleridir. Ve çoğu meme kanser tanı konulduğu zaman görüntülemede lenf bezlerinde herhangi bir kanser görülmeyip ancak cerrahiyle o bekçi, sentinel lenf bezleri mutlaka çıkartılması gerekir. Çoğu zamanlarda çıkarttığımız lenf bezlerde mikroskopik olarak incelemede kanser tespit ediliyor ve bunun tedavisini çok değiştiriyor. 30 yıl önce belki evet böyle bir şey vardı. Meme üstteki deri ve alttaki kaslar ile tamamen alınırdı. Ancak şu andaki zamanlarda ve özellikle erken tanı konulduğu zamanlarda sadece o kitleyi ve etraftaki normal dokulardan bir parçası alınıyor. Ancak ileri evrede tanı konulduğu zamanlarda önce neoadjuvant tedavi başlatıyoruz. Hastaya kemoterapi verip o kitlenin küçülmesini bekliyoruz. Sonra sadece o kitleyi ve etrafındaki dokuları koltuk altı, sentinel lenf bezi çıkartıp hastanın memesini koruyabiliyoruz. Hastanın durumuna göre bir hastadan diğer hasta farklı oluyor. Ne kadar bir doku alındı, nasıl bir tanı, hangi evrede olduğunu bunları değerlendirip eş zamanlı rekonstrüksiyon, yani oradaki implant gerekirse veya işte yağ enjeksiyonu vesaire yapılabilir. Ama çoğu zamanlarda önce cerrahi uyguluyoruz. Ondan sonra bu hastayı tedavi alacaksa tedavi almasını, sonrasında rekonstrüksiyon yapmasını daha doğru oluyor. Kadınlarda mutlaka tarama programları ihmal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Her kadında 25 yaşından sonra ayda bir, adetin 7. ile 9. gün arasında meme dokuları en çok hormon etkilerden çıkmış oluyor. Onun için kendi kendine meme muayene yaparken elinde herhangi bir lezyon, bir kitle, bir şey şüphelendiği zaman mutlaka meme cerrahi polikliniğe başvurması, 40 yaşından sonra herhangi bir şikayeti olmasa da bile yılda bir mamografi çektirmesine tavsiye ediyoruz. Sağlıkla kalın inşallah.